Şu arkamdaki kapıyı görüyor musunuz? Bakın bu görmüş olduğunuz yer Harput Kalesi'nin zindanlarına açılan kapı. Günümüzden tam 5 sene öncesiydi. Harput'a gelmiştim. Elazığ'da konferansım vardı. Kazı Başkanımız İsmail Bey, zindanlar yeni bulunmuştu. 2017 yılı ve içeri girdik el lambalarıyla. Zindanların ilk bulunmuş o dehlizlerini gezdik. Heyecandan nasıl gezdim, nasıl etrafa baktım inanın anlatamam. Çünkü bu gördüğünüz zindanların içine bir Kudüs kralı hapsedildi. Bu gördüğünüz ve birazdan göreceğiniz zindanların içine bir Urfa kontuğu hapsedildi. Bu adamlar 1. ve 2. Haçlı Seferiyle Anadolu'nun en stratejik noktalarına konmuş ve biz artık kıyamete kadar buradan çıkmayız. Burası Hristiyanların mülküdür. Müslümanlara buralar artık yasaktır deyip Kudüs'e, Akka'ya, Hayfa'ya, Antakya'ya, Tarsus'a, Urfa'ya el koymuşlar. Buralarda kontluklar, krallıklar kurmuşlardı. İşte o günlerde 2 yiğit adam çıktı. Bunlar birbirlerini hiç görmediler. Birbirleriyle hiç tanışmadılar. Bir tanesi öldükten tam 14 sene sonra ikincisi doğdu. Birincisi Artuklu hükümdarı ve şu an içinde bulunduğumuz Harput'u ve Harput Kalesi'ni fetheden Belek Bey'di. Diğer adıyla Balak Gazi'ydi. Diğeri onun ölümünden 14 sene sonra dünyaya gelen Salahaddin Eyyubi'ydi. İkisi de Haçlılarla amansız bir mücadele verdiler. Haçlılara bu topraklar sizin değil ve hiçbir zamanda sizin olmayacak dediler. Öyle bir yaşadılar, öyle bir mücadele ettiler ki onlardan asırlar sonra gelen nice Müslüman kendi çocukları için bile aman benim evladım Balak Gazi Salahaddin Eyyubi gibi olsun dediler. İşte o Balak Gazi'nin fethettiği bu muhteşem Harput Kalesi'ndeyiz ve kalenin zindanları geçtiğimiz yıllarda yakın zamanda keşfedildi, kazısı tamamlandı ve kısa bir süre önce ziyarete açıldı. Belki de hayatınızda ilk kez göreceksiniz. Hadi içeri geçelim. Giriyoruz. Of. Şimdi efendim, öncelikle şunu söyleyeyim size. Bakın artık içeri giriyoruz. İçeri girerken bu zindanların ve içeride bulunan sarnıçların, cephanelik olarak kullanılan mekanların, buraların hani sadece Selçuklu döneminde kullanıldığını düşünmeyin. Geç Osmanlı döneminde kullanıldığını düşünmeyin. Bu gördüğünüz kale Urartulardan kalma bir kale. Bu kalenin olduğu yeri ilk kez Hurriler kullanmışlar. Yani günümüzden 2000 sene önce Hurrilerle başlamış, Hititlerle devam etmiş ama burayı asıl şekillendiren Urartular olmuş. Ve bu gördüğünüz kaleye ilk ana şeklini veren Urartular olup ondan sonra birçok medeniyet, birçok demeyelim, buraya gelen her medeniyet bu kaleyi kullanmış ve bu kale şehre hükmetmiş. Ama tabii ki Selçuklu ve Artuklu sonrası bizim için son derece heyecan verici. Herkes lütfen adımlarına dikkat etsin. Bakın bu basamaklar kazı ekibinin sonradan gelen ziyaretçiler rahat rahat girsinler diye yaptıkları basamaklar değil. Bu basamaklara şu an bizim bastığımız gibi bizden tam 4000 sene önce Urartular da basmışlardı. Çünkü bir yere bir kale inşa ettiğiniz zaman o kaleye muhakkak bir alt tabaka yapmak zorundasınız. Yalnız bak kısa kollarla geldik. Hava yanıyor. Şu an dışarıda 35 derece sıcak var ki sonbahardayız. Eylül ayındayız. Buna rağmen çok serin, buz gibi yaz aylarında piyasa yanarken Harput zindanlarını tavsiye ediyoruz sizlere. Hani şey olurmuş ya, tövbe ya Rabbim, hırsızlar yazın çalar eder, kendini hapse attırır, kışın soğukta hapishanede keyifli karnı doyuyor, sıcak ortam yaşarmış. Yaz başı hapisten çıkarırlarmış, yaz boyu yapacağını yapar, kışa doğru kendini gene hapse attırırmış. Böyle bir düzen kurarlarmış. Yazın sıcakta ama bunaldınız.
Evinizde yandınız mı? Sivrisinekler mi rahatsız etti? Çözüm kolay. Harput zindanları. Evet, iniyoruz. Yalnız var ya, bizim gibi böyle kahkahalarla zindana inen de zor bulunur ha. Milleti var ya nasıl atıyorlardı, nasıl itiyorlardı. Düşünsenize buradan aşağı o yüzyıllarda indiniz mi? Bunun kolay kolay artık çıkışı yok. Kolay kolay çıkışı yok. Bakın şu an yerin dibine doğru iniyoruz. Harput Kalesi zaten bir dağın tepesine yapılmış. Biz şu an dağın dibine doğru iniyoruz. Allah'tan halatlar yapmışlar tutunun diye. Hiç dokuyu da böyle çok bozmadan. Ya inanmıyorum ya. Harput Kalesi'nin zindanı açılıyor ve milletin haberi yok bundan yani. Bütün Türkiye'nin buraya akması lazım ya. Bütün Türkiye'nin. Neden buraya akması lazım? Girişte bahsettim. Şimdi uzun uzun bir daha anlatacağım. Basamaklara bakın. Artık basamaklar iyice o eski orijinal haline dönüştü. Vay! Vay vay! Kıyamam ya. Kaç yıldır yatıyorsunuz? Tahliyenizde ne kadar var? Aa, bayağı bir güzel. Piknik yapar gibi oturmuşlar oraya. Bir kuru ekmek falan. Daha aşağı gidiyor galiba. Ben şimdi burada bir durayım bu aydınlıkta. Şurada bir durayım. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Bekliyoruz. Bakın ibretlik durumlarına bakın. Siz de onların işlediği hataları işlemeyin. Bak buralarda. Çünkü zindana gelince birilerinin de zindana mahkum olması lazım. Onlara oynuyorlar, ne yapsınlar? Sağ olsunlar, biz olayı daha iyi hissedelim, yaşayalım diye. Bizim gruptan bazıları bizden önce gelmişler. Hücrelere yerleşmişler. Onun esprisini döndürüyoruz yani şu an. Bekliyorum herkesin gelmesini. Yalnız nasıl güzel ya. Şurada insan bu sıcakta şöyle oturup bir 3-5 saat oturası var. Nasıl serin, nasıl güzel oldu. Kimse kalmadı değil mi? Herkes gelsin. Herkes rahat bir konum alsın kendine. Şimdi efendim, ben bir özet geçeyim. Bu zindan niye önemli? Ya şimdi Türkiye'de her yerleşim merkezinin kenarında bir dağ, her bir dağın başında bir kale var. Karakol kaleler. Ve bu kalelerin muhakkak hem tahliye hem de tedarik tünelleri olur. Hep denir ya hocam işte İstanbul'da Ayasofya'dan bilmem nereye tünel varmış. Yok bilmem nereden bilmem nereye uzanan dehliz varmış. Tabii olacak. İstanbul dünyanın en çok kuşatılan şehri. En çok kuşatılan şehir, kuşatmalara en hazırlıklı şehir olacak. Bunlar gayet normal. Bunlar şaşılacak şeyler değil. Artı bu kale Allah'ın dağı, kayanın içi. Burada su ihtiyacını gidermeniz lazım. Nasıl gidereceğiz biz su ihtiyacını? Sarnıç, yağmur suları kışın bir sarnıca depolanacak ve bu su yaz döneminde İnsanlar buz gibi. Şimdi mesela düşün. Buranın zindan değil sarnıç olduğunu düşünün. Burada kış dönemi biriktirdiğiniz su yazın ateş gibi sıcakta bile serin duracak. Buradan millet alıp içecek. Şaşıracaksınız. Bu ara Türkiye'de Kız Kulesi çok konuşuluyor biliyorsunuz. Kız Kulesi'nin altında Osmanlı döneminde yapılmış sarnıç vardı. Maalesef 1940'lardaki restorasyonda betona gömdüler. Güzelim boşluğu betonla doldurdular. Niye? Şimdi orası bir karakol. Karakol ada. Karakol olunca oradaki insanlar susuyor. Denizin ortası. Üsküdar'dakilere haber gönderip abla aman düşersiniz dikkat edin. Biraz sıkıntılı. Yani haber gönder Üsküdar'a hocam oradan bize 2 tane pet şişe salla falan. Böyle bir durum söz konusu değil. O sarnıçlara su dolduruluyordu. Tatlı su, tuzlu suyun içinde muhafaza ediliyordu. Yani kalelerin altlarında bu tarz dehlizleri görmek bizi rahatsız etmiyor ya da bize garip gelmiyor. Ama unutmayın bir bu tarz kaleler, karakol kale, iç kale, bir de İstanbul surlarında gördüğünüz duvarların arasında burçlar var. Bu burçlar ve bu gördüğünüz kale alt aksamı 1 zindan, 2 cephanelik, 3 asker barınma alanı olarak buralar kullanılmakta idi. Bunlar gayet normal şeyler. Fakat bu zindanı özel kılan ne? Hani girdiğimizden beri heyecan içerisindeyiz. Çünkü bu zindan Hristiyan dünyanın en ünlü 2 tane kralını burada ağırlamıştı. Kimdi bu krallar? Biri Kudüs kralı, diğeri Urfa kontu idi. Bakın hatırlayacaksınız okul yıllarından 1100'lü yılların başında
Hatta 1090'lardan itibaren Haçlı seferleri başladı. Birinci, ikinci ve üçüncü. Bu Haçlı seferlerinde Avrupalı Hristiyan dünyanın amacı neydi? Kudüs'ü ele geçirmekti. Kudüs onlar için Hazreti İsa'nın yaşadığı şehirdi ve Hristiyanlığın başkentiydi. Kudüs'ü almak için önce karadan sonra denizden ordularıyla seferler düzenlediler. O Pierre Lermit'in seferini anlatmıyorum bile. O birinci Haçlı seferi bile değil. Ama asıl seferde çok büyük ordularla geldiler ve Antakya'yı, Urfa'yı, Akka'yı, Hayfa'yı, Kudüs'ü ele geçirdiler ve oraları uzun yıllar bırakmadılar. Onları o coğrafyalardan sökecek birkaç isim vardı. Bunlardan bir tanesi Anadolu'dan geçerken onlarla mücadele eden 2. Kılıç Arslan. Diğeri Orta Doğu varlıklarına büyük darbe vuran Belek Bey, Balak Gazi. Üçüncüsü de onları oradan söküp atan Salahaddin Eyyubi. Onların orada izini bile bırakmayan Memlüklülerdi. Yani Baybars ve Kalavun ekibiydi. Balak Gazi Artuk Bey'in torunu Mansur'un oğluydu ve askerleriyle beraber 1112 yılında Harput'u fethetti. Fethettikten sonra bu gördüğünüz Harput'u aldıktan sonra Anadolu'nun güneyine akınlara devam etti. Bu akınlar sırasında 1222'de Urfa Kralı Joselin, 1224'te Kudüs Kralı savaştı ve onların ikisini de yendi, esir etti ve bu gördüğünüz zindana onları hapsetti. Burada uzun süre kapalı kaldılar. İşte Belek Bey'i ve hapsettiği bu kralları kesinlikle unutmamak icap ediyor. Şu aşağı doğru bir hafif bakalım biz kamerayla. Gelmek isteyen bilmiyorum. Aşağısı yok herhalde. Burada bitiyor galiba. Ha? Ben geneden çekim yaptığım için geleyim oraya. Bizim gruptan 2 kişi telefonunu açıp arkamızdan gelebilir mi? Sadece 2 kişi yeterli. Telefonun ışığını açıp. Şimdi bakın. Buralar kayıyor yalnız. Çok dikkat etmek lazım. Çok kaygan. Buradan çünkü bir mağaranın içinde olduğumuz için su damlıyor burada. Ben size açılan zindanın sonuna kadar götürmek istiyorum. Ama lütfen herkes çok dikkat etsin. Lütfen. Bastığın yere dikkat et. Hele şu an basacağım basamak pis kayıyor. Burası bayağı. Evet. Bakın şu an zindanın ulaşılabilmiş son noktasındayız. Evet. Son noktaya kadar indim. Buradayız. Aslında şu basamaklar bize bir şey gösteriyor. Eğer kazılırsa bunun devamı var. Yani aşağı doğru bu dehliz biraz daha gidiyor. Ama en son kazıda burada bırakılmış gördüğünüz gibi. Burada şunu unutmayın. Urartular döneminde yapılmış bir kale. Urartulardan sonra bu gördüğünüz bölgeye hakim olan Pontuslar, Mihridatlar, sonra Romalılar, sonra Hristiyan Roma. Diokletion döneminde Romalılar Harput'u kesin olarak ele geçiriyorlar. Diokletion, şu Hristiyanlara en çok zulmeden adam. Putperest Roma İmparatoru. Daha sonra Hristiyan Roma oldular. Hristiyan Romalılarla Sasaniler arasında asırlar süren savaşlarda Harput bir mihenk noktasıydı. Yani Harput'u bazen Sasani alıyordu, bazen Hristiyan Romalılar alıyordu. Hristiyan Romalılar buraya aldığında Harput'un bu zindanları Sasani soylularıyla, komutanlarıyla, askerleriyle doluyordu. Sasaniler aldığında Hristiyan Romalı soylu ve komutanlarla doluyordu. Daha sonra Müslüman Araplar geldiler buraya. Yani Emevi orduları geldi. Hazreti Ömer'le beraber gelindi, Emevilerle devam edildi ve burası defalarca alındı. Harput'un etrafında yok Mansur Baba, yok Arap Baba, Üryan Baba, Beşik Dede. Bunlar kim? Bunlar o dönemlerde gelmiş, buranın fethine katılmış ve fütuhat sırasında şehit olmuş çok kıymetli insanlar. Kimi sahabe, kimi tabiin, kimi tebeüt tabiin. Daha sonra Selçuklular geldi buraya. Artuklular geldi. Belek Bey burayı fethetti. Artuklular uzun bir süre burada kaldı. Hatta bir ara Akkoyunlular, bir ara Dulkadiroğulları burayı yönetti. Şah İsmail'in Safevileri buraya hakim oldu. Çaldıran Savaşı'nı kazanan Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlı bu kaleyi yönetimine aldı ve Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetimize geçti. Ve kesintisiz bir şekilde Müslüman Türklerin yönetiminde kaldı.
Harput'ta Harput zindanlarını gezerken Urfa Kontu Kudüs Kralı hapsedildiği bu yerlerin şahsında buram buram Balat Gazi'yi hatırlıyoruz. Kudüs Kralı'nı ele geçirdim. Bari gidip Kudüs'ü kurtarayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Miraç basamağını esaretten kurtarayım demiş. Ordularıyla yola çıkmıştı. Buradan Harput'tan Membiç Kalesi'ni kuşatmıştı. Oradan Kudüs'e geçecekti. Kale kuşatmasında kalbine bir ok saplandı ve şehit düştü. Halep'e defnedildi Harput Fatihimiz. Ruhu şad olsun. Rabbim onlar gibi yiğit, bu dünyaya yaşamak için değil, yaşatmak için gelmiş. İdealleri uğruna koşturup idealleri yoluna şehit olmuş. O güzel insanların yaşantısı gibi yaşayan gençler, yeni nesiller bizlere nasip etsin. Harput zindanlarından selamlar.